Merhaba sevgili dostlar. Bugün böyle güzel bir havada içeriden size seslenmek istemedim. Dışarıdan bu çekimi yapmak istedim. Üstelik yaka mikrofon sorunumu halletmişken bu yaka mikrofonu da biraz olay oldu. Şöyle kırsalda yaşamak çok güzel. Ama kırsalda yaşamanın bir iki dezavantajı var. Birincisi de teknolojiye kolay ulaşamamak arkadaşlar. O yüzden internetten bir iki tane sipariş getirttim ama hiçbiri tam olarak telefonuma uyumlu olmadığı için geri göndermek zorunda kaldım. Bir iş seyahatinde büyük şehre gidince artık yaka mikrofonunu da aldık. Artık size doğadan da böyle sık sık güzel çekimler yapmaya çalışacağız. Bugün sizinle rosacea ile ilgili ikinci bir çekim yapmak istedim. Çünkü gelen sorular ve kendi videomu izlediğimde beslenme kısmına çok değinmediğimi, aslında bunun çok önemli bir kısım olduğunu anladığım için özellikle rosacea ve beslenme adı altında bir çekimi daha yapmayı kendime görev edindim. Efendim şimdi ilk videomda hatırlarsanız rosacea'nın nedenleri hakkında ana başlıklar saymıştım. Tekrarlarsak birincisi genetik demiştik. Malum genetikse bir şey yapamayız. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Efendim ikincisi hormonal demiştik. Bu da bizim elimizde olan bir şey değil. Yani hormonlarımızın değişimi. Üçüncüsü beslenme demiştik ki bugünkü çekimin konusu bunun üzerine olacak. Rosacea ve beslenme üzerine olacak. Dördüncüsü stres demiştik. Stres de bizim elimizde değil. Neden değil? Stresi biraz kontrol altına alabiliriz ama stres olmamak elde değil. Biliyorsunuz ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, aslında dünyanın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve savaşlar, insanın strese girmemesi için hakikaten çok gamsız bir insan olması gerekiyor. Yani tuzu kuruysa bile, geçim derdi yoksa bile dünyadaki başka insanların bu sorunlarını gördüğünde zaten bir insan strese girecektir, girer. Dolayısıyla stresi kontrol edebiliriz. Stresi nasıl kontrol edebiliriz? Doğaya, bizim yaptığımız gibi doğaya çıkarak, spor yaparak, sanatla uğraşarak stresi kontrol edebiliriz. Ama dediğim gibi tamamen stressiz bir yaşam söz konusu değil. Ve beşinci madde olarak da size ilk çekimlerimde, rosacea çekimlerimde özellikle Demodex diye yüzümüzde yaşayan bakterilerden bahsetmiştim. Ve bu bakterilerin bazılarımızda nemle, buharlı ortamlarda sauna olabilir, sıcak duş, banyolar olabilir. Çok fazla görevimiz aşçılıksa ki örnek de vermiştim aşçı bir tanıdığımızdan. Ütücülük yapıyorsak gibi veya çok fazla sıcak ve buhara maruz kalıyorsak da rosacea'nın bize atak yaptırdığını, yani Demodex'in çoğaldığını da konuşmuştuk. Şimdi aslında ben bugünkü çekim size tamamen bizim elimizde kontrolü olan beslenme konusu üzerine olacak. Evet, şimdi rosacea ve beslenme. Şimdi rosacea ile ilgili, yani rosacea bende çıktıktan sonra da benim de yaptığım araştırmalarda ve kendi üzerimde yaptığım testlerde, evet, domates, sarımsak bu gerçekten bu çok önemli. Yani bu ikisi biraz uzak durulması gereken iki besin ama sadece bu ikisi değil arkadaşlar. Gluten çok önemli. Yani çok fazla üst üste hamur işi yediğinizde, ben bunu kendimde deniyorum. Ara veriyorum hamur işine ve ekmeğe. Rosacea'm geçiyor tamamen. Hatta çok güzel bir cildim olduğuna dair övgüler alıyorum. Ama ne zaman üst üste hamur işi yesem arkadaşlar kesinlikle rosacea'm atak yapıyor. Bugünlerde de yine deney yaptım. Böyle bir iki tane kırmızılıklarım var. Şimdi demek ki glutenden, yani ekmekten, hamur işinden biraz uzak duracağız. Ekmekle ilgili zaten Canan Karatay'ı dinliyorsanız, Sayın Canan Karatay'ı, doktorumuz, çok da değer verdiğimiz bir doktor. Biliyorsunuz ekmekten uzak durun diyor. Aslında haklı. Bu gluten, yani aslında buğdaydaki bir proteinmiş sanıyorum. Bunu beslenme uzmanları daha iyi izah ediyorlar, biliyorsunuz. Bazılarımıza yaramıyor. Ve yine bazı
okuduğum duyumlara göre, yani okuduğum veya izlediğim şeylerden edindiğim bilgilerle ekmeği yiyeceksek de kızarttığımız vakit kızarmış ekmekte bu glutenin azaldığını da öğrendim. Eşim de sağ olsun ekmeği çok seven bir insan. Kızarmış ekmeğe tereyağı sürüp yemeyi sever. Ben de tabii evde böyle mis gibi ekmek kokuları falan olunca haliyle yiyorsunuz. Ben de yiyeceğim zamanlarda yiyorum. Kızartıyorum genellikle ekmeği. Hamur işinden uzak durmaya çalışıyorum. Hamur işi gerçekten çok şey. Bir de arkadaşlar, GAPS diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum. GAPS diyeti bir hanımefendinin hasta olan oğluyla ilgili bağırsak florasındaki bozulmadan kaynaklı hastalığa karşı bulduğu bir diyettir bu. Kitaplar var GAPS üzerine, lütfen okuyun. Yani ben hatta şöyle kitaplar da var. İkinci beyin bağırsaklarımız, Mutlu Bağırsak, Mutlu Sen gibi kitaplar da var. Bunları da okuyun derim. Çünkü ben birçoğunu okudum bunların. Yani bağırsak florası çok önemli arkadaşlar insan sağlığında. Maalesef cildimiz için de öyle. Bağırsakları iyi çalışan insanlarda genelde cilt bozukluğu olmuyor. Cilt bozukluğu lütfen akne ile uğraşan, sadece rosacea, akne rosacea veya sadece akne veya cilt rahatsızlığı uğraşanlar bir bağırsak sistemlerine durup düşünsünler benim bu sohbetimden sonra. Benim bağırsaklarım iyi çalışıyor mu diye. Yani aslında hepimizin bağırsaklarının düzenli ve iyi çalışması gerekiyor. Bunun için bol sıvı gıdalar, sebze meyveden zengin beslenmek, et suyu, kemik suyu gibi GAPS diyetinin önem verdiği, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ama tabii GAPS der ki, siz de okuduğunuzda göreceksiniz, önce bağırsak florasını tamir edin. Bunun için hatta bağırsakta fazla oyalanan marul salatası gibi, fasulye gibi gıdalardan ilk etapta uzak durun. Önce et suyuyla, kemik suyuyla tamir eder. İkinci, üçüncü aşamada yavaş yavaş bağırsağı alıştıra bu gıdaları verir. Dolayısıyla bu önemli ve altını ısrarla çiziyorum. Ben arkadaşlar bir kere sütü çok seven bir insanım. Hala öyleyim. Yani şimdi yalan yok. Çok seviyorum. Hatta moralim bozulunca sigara alışkanlığım yok, onu söyleyeyim. Alkolde sosyal içiciyim eğer söylemek gerekirse. Nadiren ortamlarda keyif anında içen birisiyim. Onun dışında alkol alışkanlığım da yok diyebiliriz genel anlamda. Dolayısıyla böyle alkolü çok abartan insanlarda olur falan, sakın bunlar da yanlış. Kesinlikle alakası yok onunla da. Süte geleceğim. Canım sıkıldığı zaman bir bardak sütü, şöyle büyükçe bir bardak, televizyonun karşısına geçip içmek çok beni mutlu ederdi. Çocukluğumda da anne sütü çok alamamışız. İkiz eşiyim bu arada. Alamadığımız için inek sütüne yüklenilmiş haliyle. Bir süte karşı böyle bir çok büyük bir sevgim var. Ama sütün de arkadaşlar, özellikle inek sütünün de üzülerek söyleyeceğim, bağırsak florasını bozduğunu ve lütfen rosacea'nız varsa inek sütünden de uzak durmanız gerektiğini sizlere buradan söylemek istiyorum. Ve sütten uzak durun diyorum ama yoğurt için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz yoğurt probiyotik aynı zamanda. Yani bağırsak floramız için gerekli güzel bakterilerin yaşaması için veya bağırsak floramızın sağlığı için de biliyorsunuz doktorlar yoğurdu öneriyor. Yoğurtsuz da kalmayalım. Yani sütten biraz uzak kalalım ama yoğurtsuz kalmayalım derim ben. Tabii ki abartmamak kaydıyla. Bunların ötesinde, bu söylediklerimin ötesinde son olarak da şekeri eklemek istiyorum. Valla ben de tatlıları seven bir insanım. Yalan değil. Sütlü tatlıları da çok severim. Şerbetli tatlıları da çok severim. Yaş pastaları da çok severim. Yani ama kendimde bir 10 senedir bu rosacea'nın yoğun yaşadığım dönemde diyeyim. Kendimde gerçekten bu testleri yaptım. Ne zaman yaş pastalar, sık tatlılar, şerbetli tatlılar, Kemal Paşa olur, aklınıza her türlü baklavalar vesaire üst üste yediğim zamanlarda maalesef birkaç gün üst üste yediğim zamanlarda maalesef hafif atak veriyor.
Yani arkadaşlar, bu çekimi dediğim gibi en başında çekimin ne yapıyoruz, Rosacea'da neler önlemler gibi şeyleri ilk Rosacea çekimimde anlatmıştım. Bunda beslenmeyi çok üstün körü geçtiğimi düşündüm. Gelen sorularla da sadece ozon sütünü söylemek bana yetersiz geldi. Yani Demodex'in benim yaptığım araştırmalarda ve dermatolojik klinik vakalardaki, siz de okuyun lütfen. Demodex'in Rosacea hastalarında daha yoğun olduğu sonuçları var. Buna karşın kendimin ozonun iyi geleceği teziyle ozon sütü tedavisi uygulamam kendi kendime. Bunun neticesinde hakikaten Rosacea'mın gerilemesi, hani bunlar güzel sonuçlar benim için. Bunları zaten söylemiştim. Ama bunlara ilaveten bu konuda şunu da söyleyebilirim size. Yattığınız yastık kılıfını, çarşafı daha sık lütfen yıkayın ve mümkünse ütüleyin derim. Yani özellikle yastık kılıflarınızı ütüleyin derim. Arkadaşlar, biliyorsunuz ben doktor değilim. Ben güzellik uzmanıyım. Güzellik uzmanlığı mesleğini yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Ama yetkin bir kişi miyim bu konuda? Evet, yetkin bir kişiyim. Diplomaları olan bir kişiyim. Ama bu çekimleri bunlar değil benim bu çekimleri yapmaktaki nedenim. Tek bir nedenim var. İnsanlara toprak olmadan faydalı olmak. Zaten biz Saman Evim çiftliği olarak her ne yapıyorsak, işte patates ekiminden doğadaki kuş seslerini sizinle paylaşmaya kadar her ne yapıyorsak insanlara dokunmak, hayatlarına, ruhlarına dokunmak, belki güzel izler bırakmak, güzel anılar bırakmak, belki de dediğim gibi onlara bir nebze faydalı olabilmek. Bütün bu çekimlerin amacı budur. Ben de bir damdan düşenim, bir Rosacea hastasıyım. Evet, güzellik uzmanıyım aynı zamanda ama bir Rosacea hastasıyım. Tamamen sizlere kendimde başarılı olan ve kendimce tespit ettiğim, ama tabii ki araştırmalara da dayanarak, yani tıbbi araştırmaların dokümanlarını da karıştırarak elde ettiğim sonuçlarla ve kendimde deneme yanılma yöntemiyle bulduğum sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Tamamen iyi niyetle yapıyorum. Dediğim gibi hiçbir firmayla hiçbir şekilde anlaşmam yok. Hiçbir ürünle ilgili de alakalı bir şeyim yok. Bu arada ürün deyince tabii bunu hemen söylemeden edemeyeceğim. Güneşi çok severim. Güneş kadar güzel bir şey var mı? Hep söylüyorum, Afrikalı çocukların neden gözleri böyle boncuk boncuk güler? Çünkü güneş pozitif enerjidir bence. Güneş her şeydir, su gibi bana göre. Güneşsiz bir dünya düşünemiyorum ben. Yani uzayda karanlıksa eğer, uzaydaki karanlık, yaşar mıydım? Yaşamazdım. Yani ben güneşi seviyorum. Güneş neşe kaynağı. Aslında pek çok insana göre neşe kaynağı. O yüzden güneş yararlı. Ama güneş Rosacea hastalarında biraz korunmamız gereken bir şey. O yüzden ben de güneş koruyucularımı sürüyorum. Birçok ürünün güneş koruyucusu var. Ürün ismi vermeyeceğim yine buradan size. Ama sadece yine güzellik uzmanlığı kimliğime dayanarak sizlere şunu söyleyebilirim. Güneş koruyucu kullanırken de lütfen eczanelerdeki ürünlerden kullanın derim. Klinik ürünlerinden kullanın derim. Dediğim gibi bu çekimi de size şu güzel doğa ortamında Rosacea ve beslenme üzerine konuşmak üzerine yaptım. İnşallah faydalı olmuşumdur. Biz insanları seviyoruz. Eşim de ben de insanları seviyoruz. Bugün enerjim biraz düşük olabilir. Yoldan geldim. Biraz da açlık insanı herhalde etkiliyor. Buradan bütün Müslümanların da Ramazan'ını tekrar kutluyorum. Ve hepinize yine videomu bitirmeden önce sevgilerimi gönderiyorum. Sevgilerimizle.